Kuzey kutbunda sabah diye bir şey yoktu. Güneş doğmaz, hava aydınlanmazdı. Her şey beyazdı, sessizlik ve soğuk sonsuzdu. Ve o beyazlığın ortasında yalnız bir adam yürüyordu. Kerim. Üzerinde kat kat kıyafetler vardı. Termal içlik, kalın polar, karla kaplanmış koyu lacivert bir mont. Başında bere, ellerinde eldivenler. Sırtında bir çanta. İçinde eski bir pusula, zayıf bir el feneri, boş bir matara ve bir bıçak. İç cebinde bir fotoğraf. Sarışın, gülen küçük bir kız. Yarışmanın kuralı basitti. Hayatta kal ve bitiş noktasına ulaş. İlerledikçe kar dizine kadar çıkıyordu. Rüzgar yüzüne bıçak gibi çarpıyordu. Ama o kararlıydı. Ufukta gri bir fırtına yaklaşıyordu. Gözleriyle sığınacak bir yer aradı. Yoktu. Birden bir uğultu ve ardından çatırdama duyuldu. Buz kırılmıştı. Sonra bir hayvan sesi. Belki kurt, belki kutup ayısı. Tüyleri diken diken oldu ama yönünü kaybetmeden yürümeye devam etti. Fırtına ona ulaştı. Göz gözü görmüyordu. Bir adımda ayağı boşluğa bastı. Diz çöküp zemini kazdı. Kazdığı çukurdan içeri kaydı. Sol omzunun üstüne düştü. Zemindeki buz, fırtınadan daha acı vericiydi. Vücudu alarm verdi. Yorgunluk, acı, gözleri karardı. Kendinden geçti. Saatler sonra gözlerini araladığında bir kadın sesi duydu. Kerim, başını kaldırdı. Kimse yoktu. Sadece kar, buz ve yalnızlık. Susuzdu. Dudakları kurumuştu. Ayak parmaklarını hissetmiyordu. Botunu çıkarınca parmaklarının mora döndüğünü gördü. Fırtına sürüyordu. Hayvan sesi kalmamıştı. Geceyi çukurda geçirdi. Gözlerini kapadı. Elini kalbine götürdü ve uykuya daldı. Sabaha karşı uyandığında ayak baş parmağı taş gibiydi. Hissediyordu. Simsiyah olmuştu. Matarası boştu. Kar doldurup fenerle eritmeye çalıştı. Birkaç damlayla dudaklarını ıslatabildi. Çukurdan tırmanarak çıktı. Gökyüzü hala giriydi. Parmağı kangren olmuştu. Omzu sızlıyordu. Yiyecek yoktu. Ama biri onu izliyormuş gibi bir his vardı. Dayanmak zorundaydı. Umruğunu sıktı. Karı düzleyip oturdu. Botunu ve çorabını çıkardı. Parmağı simsiyah, tırnağı çatlamıştı. Bıçağını çıkardı. Feneri ağzına aldı. Kangren olan parmağını kesmeye başladı. Acı, ilk başta hissedilmedi. Kemiğe geldiğinde gözleri karardı. Kan fışkırdı. Sırt üstü düştü. Bayıldı. Yine o ses. Kerim. Gözlerini araladı. Kimse yoktu. Ama ses gerçek gibiydi. Bu kez bir homurtu eklendi. İnsan sesi değildi. Başını çevirdi. Uzakta büyük bir silüet. Karartı. Kanın kokusu ve sıcaklığı hızla yayılıyordu. Ayağa kalkmalıydı. Yarayı karla temizledi. Botunu giydi. Yürümeye başladı. Ama artık ayakta durmak bile zordu. Adımları sürünmeye dönüştü. Sonra bir çocuk sesi. İnce, sevgi dolu bir ses. Baba. Başını çevirmekte zorlanıyordu ama hissediyordu. Birkaç adım daha atsa, görecekti. Ama gücü tükendi. Ayağa takıldı. Sendeledi ve yüzüstü düştü. Ceketinin cebine uzandı. Bir vesikalık fotoğraf çıkardı. Küçük, sarışın, gülümseyen bir kız. Bir damla yaş süzüldü Kerim'in gözünden. Yaşadıkları ve yaşayamadıkları gözlerinin önünden geçti. Fotoğraf elinden kaydı. Karın üstüne düştü. Vücudu gevşedi. Soğuk, ılık bir huzura dönüştü. Beyazlık büyüdü. Nefesi yavaşladı. Son bir fısıltıyla dudaklarından bir isim döküldü.